Mini Paceman'le birlikteyiz. Bu araç kimilerine göre Countryman'in 2 kapı eksik hali. Kimilerine göre de Mini Hatchback'in biraz büyütülmüş versiyonu. Bakalım gerçekten bu bambaşka bir otomobil mi yoksa diğer ikisinin karışımı mı? Paceman'in tasarımından bahsedecek olursak ön tarafının Countryman'le birebir aynı olduğunu söyleyebiliriz. Bu aynılık ağaç sütununa kadar devam ediyor. Ağaç sütunundan sonra ise tavan aşağı doğru alçalıyor ve büyük kapılar da profildeki en büyük farklılık olarak dikkat çekiyor. Paceman'i artık büyük bir aile olan diğer mini modellerinden ayıran en önemli özellik arkasında. Çünkü bugüne kadar üretilen bütün mini modellerinde stop lambası dikey ve küçük olarak tercih ediliyordu. Fakat Paceman'de daha büyük ve yatay olarak yerleştirilen stop grubu otomobilin arkasının çok daha farklı görünmesini sağlıyor. Ayrıca kocaman markayı, modeli gösteren isim ve büyük logo da fark edilmesindeki etkenlerden biri. Söz Paceman'in arkasına gelmişken bagajdan bahsetmemek olmaz. Paceman'in bagajı Hatchback'inkinden tabii ki daha büyük. Countryman'inkinden de biraz daha küçük. Ama sizin beklentilerinizi karşılayacak genişliğe sahip. Paceman'in arkasına geçmek için benim gibi atletik biriyseniz zorlanmıyorsunuz. Buraya oturduğunuzda da diz mesafesi ve alçalan tavana rağmen yeterli baş mesafesi var. Tabi burada sadece 2 kişi için yer sunuluyor. Bir de arada Mini'nin meşhur ray sistemi var. Buraya kendiniz bunları kişiselleştirebiliyorsunuz. Bardaklık koyabiliyorsunuz veya gözlük kabı koyabiliyorsunuz. Şunun gibi. İçinden gözlük çıkmadı ama başka bir şey çıktı, olsun. Paceman'in Countryman'le olan farkı sürüş dinamiklerine geçince az da olsa anlaşılabiliyor. Çünkü bu otomobilin süspansiyon ayarları Countryman'e göre biraz daha sert ve biraz daha alçak. Direksiyon diğer bütün mini modellerinde olduğu gibi iyi çalışıyor, direkt bir şekilde çalışıyor. Yani otomobili ne tarafa yönlendirmek isterseniz o tarafa hızlı bir şekilde gidiyor. Ama tabii ki yerden yüksek yapı nedeniyle bir hatchback kadar yere sağlam bastığını söyleyemem. Kullanmış olduğum versiyon Mini Cooper S Paceman All-4 diye isimlendiriyor. Yani aslında çok uzun bir ismi var. Buradaki S neyi sembolize ediyor? Bu otomobilin güçlü olduğunu. Yani birçok mini modelinde S adını duydunuz mu bilin ki bunun kaputunun altında güçlü bir şey var. Bunda da aynı şekilde 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli motor görev yapıyor. 184 beygir güç ve 240 Nm'de tork üretiyor. Bunlar tabii Paceman'in güçlü ve atak olmasında pay sahibi. Ama gene kıyaslayacak olursak normal Cooper S'e göre tabii biraz daha ağırkanlı. Çünkü daha kilolu ve ağır birinin depara kalkmasıyla daha atletik hafif birinin depara kalkması arasında tabii ki fark var. Bunun en temel nedeni de bu. All-4'da bu otomobilin 4 tekerlekten çekişli olduğunu gösteriyor. Aslında normal sürüş esnasında gücün büyük bölümü ön tekerleklere aktarılıyor. Ama herhangi güç kaybı olacağı zaman arka tekerleklerde güç yollanıyor ve otomobilin daha sağlam, daha dinamik bir şekilde virajları dönmesi veya gücün tekerleklere aktarılması sağlanıyor. Bu otomobili virajlı yollarda kullanmak çok keyifli. Çünkü otomobile rahat bir şekilde hakim olabiliyorsunuz ve keyif yapmak istediğinizde bunu yapmanıza izin veriyor. Küçük kardeşi kadar olmasa da Paceman de size performans anlamında güzel şeyler hissettiriyor. Örneğin virajlarda böyle kontrollü bir şekilde kaymak bence zevkli. Çünkü limitleri fazla zorlamazsanız sizin belli oranda kaymanıza otomobil izin veriyor. 3 kapılı bir crossover alma fikri ne kadar mantıklı tartışılır. Ama Countryman'in tasarımı size yeteri kadar sportif gelmiyorsa, hatchback'in kullanışlılık özellikleri de size yetmiyorsa, Paceman sizin beklentilerinizi karşılayacak demektir.